Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda bana mesaj atacak mı sorusuna tarot kartlarımızla cevap arayacağız. 3 tane deste yapacağım, 2 karttan oluşan ve üzerlerine doğal taşlar koyacağım. Siz de enerjinizin çektiğini, size uygun olanı düşündüğünüz desteği seçin. İsterseniz şimdi hemen geçelim, karıştıralım kartlarımızı. Evet, kafasında bu soru olan kişilerin niyetine, bu soruyu kafalarına takan insanların niyetine onları düşünerek bu desteleri oluşturdum. Evet. Şimdi burada kaplan gözü, burada sitrin, bu da rutil kuvars taşımız var. Şimdi lütfen yoğunlaşarak ve sorunuzu düşünerek onun enerjisiyle beraber bir deste seçin. Ondan sonra açılımımıza geçelim. Evet, seçtiyseniz şimdi rutil kuvarsın bulunduğu desteği açarak bakalım sorularımızın yanıtını bulalım. Evet, ilk desteği seçenler için kartlarımızı açtık. Kılıç onlusu ve kupa kralı kartı çıktı. Aklındaki kişi şu an karmalarını ödediği, hayat derslerini aldığı bir süreçte. Büyük ihtimalle ilişkiniz sonlanmış ya da sona yaklaşmaya başlamış bir ilişki. Bittiğini ve tükendiğini hissettiğiniz bir ilişki. Bunu yavaş yavaş siz de aslında kabullenmeye başlamışsınız. Yani ilişkiniz bittiyse de, bitmeye de yaklaşmışsa da bunu siz yavaş yavaş artık kabullenme evresindesiniz. İlişki içindeyken de aslında içten içe sonunuzun bu olacağını düşünmüşsünüz. Hani sevgisini karşı tarafın çok fazla hissetmemişsiniz. Yani evet, hani bir ilişki içindesiniz. Belki hani mutlu da hissediyorsunuz kendinizi. Ama bu ilişkinin bir sonu olmadığını düşünmüşsünüz ve bu şekilde hissetmişsiniz. Fakat dediğim gibi karşınızdaki kişi şu an hayat derslerini aldığı ve sorgulamalar yaşadığı bir dönem içerisinde. Sana tercih ettiği kimler veya ne varsa pişmanlığını yaşadığı ve çevresindekilerin gerçek yüzlerine gördüğü bir durum içinde. Bütün bunlar yani çevresindekileri sorgulaması, seninle arasında geçenler, ayrılık ya da küslük yaşamanız onu ruhsal olarak şu an bir çöküntüye, bir sıkıntıya sokmuş durumda. Önümüzdeki süreç içinde de yani önümüzdeki günlerde, haftalarda senin aşkından, sevginden güç bulacak ve yine sana bu duygularını ifade etmek isteyecek. Bu nedenle de seninle iletişime geçecek. Bu aranızda geçecek olan konuşmada duygusal bir iletişim olacak. Yani yaşadığı pişmanlıkları size bildirecek. İşte çevresinde sevdiği insanlardan belki de zamanında size tercih ettiği insanların gerçek yüzünü gördüğü bir dönemde olduğu için bunu da size ifade edecek ve bunun da özrünü dileyecek. Siz sadece sabırlı ve anlayışlı olmaya devam edin. Yani sabırlı ve anlayışlı bir insansınız. Onun enerjisini alıyorum. Yine bu şekilde bu bekleme sürecinde de sabırlı ve anlayışlı olmanızda fayda var. Yani sizinle bir iletişime geçecek ama biraz zaman vermeniz lazım. Bu hayat sorgulamasını yaşadığı sürecin geçmesi lazım. Ve dediğim gibi hani karmalarını yaşadığı bir dönemde şu an ve o karmalarını da yaşaması lazım. O yüzden de biraz hani ayrı kalmanızda da yarar var bu süreçte. Siz zaten şu an iyi durumdasınız aslında. Bunu kabullenmişsiniz. Yavaş yavaş bu ayrılığı kabullenebiliyorsunuz. Ya da ayrılık sürecindeyseniz, ilişkiniz kötüye gidiyorsa bunu kabullenmişsiniz artık. Hani size eskisi kadar üzüntü ve işte mutsuzluk vermiyor. Hani o da zaten şu an hani
düşünüyor sizi, aklından geçiyorsunuz. Hani bak ben ona böyle yaptım, o yüzden de bunu mu yaşıyorum acaba diye soru işaretleri de var aklında. Ama dediğim gibi biraz sabırlı olursanız biraz bir süreç sonra sizinle iletişime geçecek, bu pişmanlıklarını söyleyecek, sizden özür dileyecek. Yani aranızda bir duygusal konuşma geçecek ama karşısında bulduğu kişi, yani siz değişmiş olacaksınız ona karşı. Hani belki biraz sevginiz azalmış olacak. Yani eski sizi bulamayacak karşısında konuştuğunda. Ama o içini dökmüş olacak ve hani bu pişmanlıklarını dile getirip rahatlamış olacak. Ondan sonrası da artık hani sizin içgüdülerinize, kalbinizin sesini dinlemenizle ilerleyecek bir süreç. İlk desteği seçenler için bu şekilde. Şimdi hemen ikinci desteği seçenler için açalım kartlarımızı. Bu kişi, ikinci desteği seçenlerin hayatında olan kişi baskın karakterli, dominant bir insan. Çok korumacı, otoriter, belli kuralları olan birisi. Aslında biraz anlaşması zor bir insan. Fazlaca burnunun dikine giden bir insan. İlişkiniz içindeyken de bu özellikleri, bu huyları sorun olmuş. Yine ilişki içinde sorunlar toparlanabilecek durumdayken sanki buna pek yanaşmamış. Hani daha çok mızmızlanmış ve yıkılanı onarmak yerine yıkılan şeylere odaklanmayı seçmiş. Bu süreç biraz daha devam edecek gibi duruyor. Bu davranışları sizi çok yormuş zaten, çok yıpratmış. Çok böyle değiştiremeyeceğinizi de fark etmişsiniz. Çünkü çok baskın bir karakter ve baskın karakterleri değiştirmenin çok zor olduğunu da farkındasınız. Hani bu nedenle bu sizi de biraz yormuş. İletişime geçmekten çok bu kişi şu an bir şeylerin pişmanlığını yaşıyor. Fakat biraz hani böyle deyim yerindeyse burnundan kıl aldırmayan bir insan olduğu için hani bu pişmanlığı görmenizi de istemiyor. Bunun bir zayıflık olduğunu düşünüyor ve bu durumu gururuyla perdeleyip size karşı güçlü görünmeye çalışıyor. Sizin onu öyle görmenizi, o şekilde görmenizi, bir şeylerin pişmanlığını yaşarken görmenizi istemiyor. Aslında kimsenin onu o şekilde görmesini istemiyor. Hep güçlü ve hep ayakta olarak görmesini istiyor. Ama şu an çok da güçlü ve çok da ayakta değil. Çünkü pişmanlıklar var aklında. Şimdi bu aşamada da kupa beşlisi kartı size mesaj veriyor. Yani diyor ki bir ilişkinin ardından umutsuzluk ve üzüntü yaşıyor olabilirsiniz. Hatta bu üzüntüye hani çok fazla kapılmış da olabilirsiniz. Yasınızı tutun, üzüntünüzü yaşayın ama bir noktada da artık kendinizi toparlamanız lazım diyor. Çünkü önünüze çıkan size çok mutlu bir ilişki yaşatacak insanı, hatta ilerideki eşinizi belki bu süreçte bulabilirsiniz mesajını veriyor size kupa beşlisi. O nedenle çok da kafanıza takmayın. Hayatınızın aşkı, yani hayatınızı devam ettireceğiniz insan hani belli ki o değil. Size uygun bir insan da belli ki o değil. O yüzden hani serbest bırakın. Bırakın o pişmanlığını yaşasın. Çok da zaten yazacak gibi de durmuyor size. Bu konuları çok da konuşmayı seven bir insan gibi de durmuyor. Çünkü dediğim gibi güçlü görünmeyi, dışarıya karşı güçlü bir imaj sergilemeyi seviyor. Hani bu nedenle yaptığı hataları bile kendi içinde kabullense de size karşı kabullenmeyecek bir tavırda şu an. Öyle bir huyda. Yani normal hayatın akışında da bu şekilde aslında. Hani hiçbir şekilde kabul etmiyor. Çok böyle otoriter, dediğim dedik şekilde. Yani hep güçlü görünmeye çalışan, hep böyle gururlu durmaya çalışan, yıkılsa da bir şeylerin pişmanlığını yaşasa da bunu asla göstermeyecek olan bir insan. O yüzden de size mesaj atmasını pek beklemeyin açıkçası. Söylemeyecektir bunları, sizinle konuşmayacaktır. Siz sadece artık önünüze bakın. Ve bu süreçte de zaten hayatınızın aşkı dediğiniz insanı bulacaksınız. Yani çok rahat olun. Hani kendinizi üzmeyin bu insan için. Çünkü çok mutlu olacaksınız. Emin olun. Hani çok çok daha mutlu olacaksınız bu insanın yanındakinden. Bu şekilde ikinci desteği seçenler. Şimdi üçüncü ve son destemizi seçenler için bakalım ne söylüyor kartlar.
Evet, sizin de karşınızdaki insan sizinle iletişime geçmek için size mesaj atmak konusunda çok kararsız. Çünkü bu süreçte onun karşısında dimdik durmuşsunuz ve asla taviz vermeden e, bu süreci atlatıyorsunuz. Bu durumda karşınızdaki kişi biraz ürkütüyor açıkçası. Yani sizin ayaklarınız üzerinde durduğunuzu, kendi kendinize de yetebileceğinizi, işte asla kimseye muhtaçlık beslemediğinizi farkında, dimdik bir insan olduğunuzu farkında. Hani bunu da belki sizden beklemiyor da olabilir. Hani ayrıldıktan sonra çok böyle çöker, çok mutsuz olur. Hani bensiz yapamaz gibi düşünen bir insan. Ama siz tamamıyla onun bu düşüncesini yıkmışsınız. Ayaklarınız üstünde sapasağlam duruyorsunuz. Asla taviz vermemişsiniz. Bu da onu hem şaşırtmış hem de ürkütmüş aslında. Demek ki yeterince hani iyi bakamamış mıyım? Ben bu kişiyi yeterince tanıyamamış mıyım? Gibi düşünmüş. Ama lütfen siz bu yoldan vazgeçmeyin. Hep bu yolda devam edin. E, Biraz da sizden gelecek tepkilere de çekiniyor. Yani size mesaj atarsa cevap vermemenizden veya aranızda tatsız bir konuşma geçmesinden, hani birbirinizi karşılıklı olarak kırmanızdan ve hep birbirinizi o şekilde hatırlamanızdan da çekiniyor. Yani iyi, güzel bir ilişki yürüttük. Bir noktada bitti. Biz tekrar konuşmak istedik. Ama işte tartıştık ve birbirimize kırıcı sözler söyledik. Hani o şekilde bu ilişki hatırlansın istemiyor. O nedenle de biraz yazmaya çekiniyor. Hani sizden de biraz böyle çok güçlü, çok taviz vermeden durduğunuz için ona karşı nasıl tepki alacağını da bilmiyor. Çünkü tanıdığı kişi çıkmamışsınız. Yani hani onsuz yapamaz diye düşündüğü için, hani bensiz yapamaz diye düşündüğü için sizin için e, hani bu o nedenle tersine çıkmış. Yani sizin ayaklarınızın üstünde böyle durmanız, güçlü durmanız sizi tanıyamamış gibi hissettirmiş ona. O nedenle de hani mesaj yazsa ne tepki verir acaba diye düşünüyor. Bu nedenle bir kararsızlık çekiyor. Bunu aşması için, yani bu kararsızlığını yenmesi için ona biraz zaman tanımalısınız. Aynı zamanda hayatınızda şu an birisinin olduğunu da düşünüyor olabilir. Yani hani bundan emin olmak için de bekliyor olabilir. Ama dediğim gibi siz bu güçlü ayakları yere sağlam basan tavrınızı hani hiç bozmayın. Bu şekilde devam edin. Ee, Yani bu yolda devam edin. Çünkü ne kaybettiğini gördükçe bunu aşmak isteyecek. Sizinle tekrardan bir şeylere başlamak adına sizinle iletişime geçmek isteyecek. Ee, Yani sadece bu kararsızlığı üzerinden atması için biraz beklemeniz lazım. Biraz daha zaman sonra size bir mesaj atacak. Hani ilişkinizin tekrar başlaması için, ama bu diğer söylediğim mesela ilk desteği seçenler için bir pişmanlığını, yaptığı yanlışları dile getirmek için iletişime geçecekti. Bu ikinci destedeki geçmeyecekti ve burada da iletişime geçecek ama işte sizinle tekrar barışmak isteyecek. Hani sizinle tekrar bir ilişki içine olmak isteyecek. Sizi sevdiğini söyleyecek. Belki sizinle ileriye dönük adımlar atmak istediğini söyleyecek. Bu nedenle size iletişime geçecek sizinle. Biraz daha sadece sabretmeniz, biraz daha beklemeniz gerekiyor. Ama aynı şekilde asla tavrınızı değiştirmeden, dışarıya karşı yine bu şekilde güçlü görünerek bu yolda ilerleyin ve bu şekilde davranın yine ona karşı. Yani emin olun size geri dönecek, mesaj atacak ve barışmak isteyecek sizinle. Bu sorumuzun yanıtı da bu şekildeydi. Umarım aklınızdaki soruya birazcık yanıt vermiş olmayı dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Açılımı yapmamı istediğiniz konular veya sorular varsa lütfen yorumlarda belirtin. Tekrar teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.